Merhabalar sevgili örgü severler, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bu görmüş olduğunuz ekosa işlemeli model bebek yeleğimin anlatımını yaptım. Şöyle yakın plandan yeleğimizin detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeleğimizi tamamen düz örgü olarak örüp sonrasında üzerine bu gördüğünüz işlemeleri uyguladık. Çok kolay bir teknik kullanarak bu işlemeleri yaptım. Yaka kısmında farklı bir başlama tekniği uyguladım. Biraz sonra bütün detayları sizlerle paylaşacağım. Şöyle işlemesini de şöyle yakın plandan göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık, özellikle erkek bebeklerinize çok yakışacak bir model oldu arkadaşlar. Yeleğimizin arka kısmını işleme yapmadan sade bir şekilde bırakıyoruz. Yeleğimi 1,5-2 yaşa uygun olacak şekilde hazırladım arkadaşlar. Yeleğimin beden genişliği 29 santim ve boyu da 35 santim oldu. 2 yaş civarında rahatlıkla kullanılabilecek ölçülerde oldu arkadaşlar. Hemen malzeme bilgisine de geçelim. Yeleğimi örmek için 1,5 yumak kadar Alize Baby Best kullandım. İpim 100 gram ağırlığında, 240 metre uzunluğunda anti-pling özellikle bir bebek ipi. Aynı renkte örmek isteyen arkadaşlar için renk kodu 368. 1,5 yumak kadar kullandım arkadaşlar. Yeleğimizin üzerindeki işlemeleri yapmak için böyle 3 farklı renkte küçük parçalar halinde iplere ihtiyacımız var arkadaşlar. Gerçekten çok az miktarda bir ip kullandık işlemelerimizi yapmak için. Yeleğimi 3,5 numara şişleri kullanarak ördüm. Ve yeleğimizin işlemelerini yaparken iğneye, makas ve tığa da elbette ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Malzemelerimiz hazırsa birlikte yeleğimizi örmeye başlayalım. Örmek isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil simgesine dokunup bildirimleri açarak yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen yeleğimizin yapımına başlıyoruz. Yeleğimizi örmeye yaka kısmından başlıyoruz. Yeleğimizin yakası için şişimize 82 ilmek atıp geliyoruz. Farklı bir lastik başlama tekniği yapacağız. Şimdi bu ilmek attıktan sonraki ilk sırada arka yüzde bütün ilmeklerimi bir ters bir düz lastik olarak öreceğim. İkinci sırada farklı bir işlem yaparak devam ediyorum. İlk sırada olduğum için ilk ilmeğimi de örüyorum. İlk ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir ters bir düz örerek sıramı tamamlıyorum. İlmeklerimi bir sıra bir ters bir düz lastik örüp geldim. Şu an ikinci sıradayım. Örgümün ön yüzündeyim. Bu sırada biraz daha farklı bir işlemle lastiğimize devam edeceğiz. Ters ilmeklerimizi normal şekilde öreceğiz. Düz ilmeklerimizde farklı bir işlem yapacağız. Şimdi sıra başındaki ilk ilmeğimi örmeden şişimi aldım. İkinci ilmeğim ters. Onu normal şekilde ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Önümdeki ilmeğim düz. Bu ilmeğimi bu şekilde sağ şişime alıyorum. Bu şekilde alttan geçirerek tekrar sol şişime takıyorum. Ve onu düz olarak örüyorum. İpimi öne alıp sıradaki ters ilmeğimi normal şekilde ters olarak örüyorum. Tekrar ipimi arkaya aldım. Düz ilmeklerimde aynı işlemi tekrar ediyorum. Düz ilmeğimi bu şekilde sağ şişime aldım. Şöyle alttan çevirerek tekrar sol şişimin üzerine şöyle takıyorum. Ve ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi normal şekilde örüyorum. Tekrar beraber yapalım. Düz ilmeklerimizi bu şekilde sağ şişimizin üzerine alıyoruz. Bu ilmeğimizi alttan şöyle çeviriyoruz ve tekrar sol şişimizin üzerine alıyoruz. Ve onu düz olarak örüyoruz.
Ters ilmeğimizi normal şekilde örüyoruz. Son bir defa birlikte yapalım. Düz ilmeğimizi örmeden, pardon, düz ilmeğimizi sağ şişimizin üzerine aldık. Şöyle alttan çevirerek tekrar sol şişimizin üzerine takıyoruz ve onu düz olarak örüyoruz. Bu sırada yapacağımız işlem bu şekilde olacak. Sıra sonuna kadar bütün düz ilmeklerimizde bu işlemi uygulayarak devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben sıra sonuna kadar ilerleyip geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Önümdeki son düz ilmeğimi de aynı şekilde örüyorum. Ve kalan bir ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Ve bir sonraki sıraya örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimizde herhangi bir farklı işlem yapmadan ilmeklerimizi gördüğümüz gibi bir ters bir düz olarak örerek tamamlayacağız arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters, ters olarak örüyorum. Sıradaki ilmeğim düz, düz olarak örüyorum. Yani ilmeklerimizi gördüğümüz gibi bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak örerek bu sıramızı da tamamlıyoruz. Sıramı bir ters, bir düz olarak tamamladım. Yaptığımız işlemden sonra bu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk arkadaşlar. Aslında şu an burası bizim örgümüzün arka yüzüydü. Ama bu teknikte bu arka yüz daha düzgün gözüküyor. Şöyle diğer yüzünü göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi bu taraf değil de bu taraf daha düzgün bir şekilde gözüküyor. O yüzden biz bu yüzü ön yüz olarak kabul edeceğiz. Şimdi arka yüze geçmiş olacağız. Şimdi bu yüzde bir sıra bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bundan sonra her iki yüzde düz olarak örerek haroşa olarak devam etmiş olacağım. Bir sıra düz olarak örüp sonrasındaki sırada ilk iliğimizi açarak lastiğimize devam etmiş olacağız. Sıra başından başlayarak bütün ilmeklerimi düz olarak örerek bu sıramı tamamlıyorum. Bir sıra düz olarak ördüm ve örgümün ön yüzüne geçiyorum. Ön yüzden baktığımda bu bir ters bir düz lastiğimin üzerine bir diş haroşa örmüş oldum. Bu sırada ilk iliğimi açarak devam edeceğim. Sıra başından 3 ilmek örüyorum. İlk 3 ilmeğimi ördükten sonra bir tane dolama yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeği ilmeklerimin solundan şu taraftan birlikte alarak burada ilk iliğimi açmış oluyorum. Bundan sonra 12 haroşa diş arayla iliklerimizi açmaya devam edeceğiz. Kenar patlarımız 7 ilmek haroşa olarak örgümüz boyunca devam edecek. Kenarda 3 ilmek bırakıp iliklerimizi açarak devam edeceğiz. Dediğim gibi 12 diş haroşa arayla iliklerimizi açacağız. Ve devam ediyorum haroşa olarak örmeye. 2 diş daha haroşa örerek lastiğimi tamamlayacağım. Şu an bir diş ördük. Üzerine 2 diş daha haroşamızı örüp geliyoruz. Yeleğimin yaka lastiğini bir ters bir düz lastikle başlayıp sonrasında 3 haroşa diş örerek tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdi bu sıradan itibaren robamızı örmeye başlıyoruz. Şu an örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sıradan itibaren sıra başındaki 7 ilmeğimiz ve sıra sonundaki 7 ilmeğimiz ön patlar olmak üzere haroşa olarak devam edecek. Sol ön patımızda 12 haroşa diş arayla iliklerimizi açmayı unutmayalım. Bu sırada hem ön parçalarda yaka düşürme işlemi yapacağız. Daha muntazam bir şekilde yakamızın durması için hem de roba ayrımlarımızı yaparak bu sırada ilk artışlarımızı yaparak ilerleyeceğiz. Şişimizin üzerinde 82 ilmeğimiz var. Artırma yerlerimizde birer ilmek bulunacak. Her defasında her ön yüzde bu bir ilmeğimizin her iki tarafından birer gizli ilmek artırarak robamızı büyütmeye devam edeceğiz. Şimdi ayrım sayılarımız şu şekilde olacak. Ön parçalarımız için 16 ilmek sayalım. Ön parçamızı 16 ilmek ayırıyoruz. Sonrasında artırma yeri için bir ilmek sayıp bu şekilde
ayraçlarımızı takıyoruz. Sonrasında kolumuz için 11 ilmek ayırıyoruz. Ayracımızı takıyoruz. Yanında artış yeri için bir ilmek sayıp tekrar ayracımızı takıyoruz. Sonrasında arka parçamız için 24 ilmek sayalım. Ayracımızı takalım ve bir ilmek daha artırma yeri için sayıp tekrar ayracımızı takalım. İkinci kola geçtik. 11 ilmek sayıyoruz ve sonrasında yine bir ilmek artırma yeri için sayıyoruz ve kalan 16 ilmeğimiz de diğer ön parçamız oluyor arkadaşlar. Bu şekilde roba ayrımlarımızı yapalım. Elinizin altında bu ayraçlardan yoksa farklı renkteki iplerinizi halka haline getirerek de kullanabilirsiniz. Robamızda gizli artışlar yapacağımız için bu şekilde ayrıçlar kullanmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Takip etmenizi kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Bu sırada dediğim gibi aynı zamanda yaka düşürme çalışmasını da yapacağız. Şimdi şu kısımlarda artışlarımızı yaparak robamızda ilerleyeceğiz. Sıra sonundaki ön parçamıza geldiğimiz zaman ilk yaka düşürme çalışmamızı yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sıra başındaki ön parçamız için olan 16 ilmeğimizi 7 ilmek haroşe, devamında 9 ilmek düz olarak örüyoruz. Bundan sonra tamamen düz örgü olarak devam edeceğiz. Kenar patlarımız 7 ilmek haroşe olarak devam edecek. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşeden sonra yanında 9 ilmek düz örüyorum. Ön parçam için 16 ilmeğe tamamlıyorum. Ön parçamızı ördükten sonra ilk ayrım yerine geldik. Ön parçam için ilk 16 ilmeğimi ördükten sonra kenarlarından artış yapacağım bir ilmeğimin yanına geldim. Ayracım sol şişimde kalmaya devam ediyor. Onun önünde şuradaki ipimi kullanarak arkadaşlar buradan bir ilmek çıkaracağım. Buradaki ipi bu şekilde şişimin üzerine, sol şişimin üzerine alıyorum. Ama onu bu şekilde düz olarak örersem gizli artırma yapmış olmam, delik oluşmuş olur. O yüzden şöyle şuradan alarak çaprazlama olacak şekilde örüyorum ki gizli artırma olmuş olsun. Böyle bir ilmek artırma yaptıktan sonra ayracımı sağ şişime aldım. Arada kalacak olan bir ilmeğimi örüyorum. Tekrar ayracımı sağ şişime alıyorum. Şimdi bir ilmek de bu taraftan çıkaracağım. Bu defa sol şişimi böyle buradaki ipimin şöyle altından değil de tersine şöyle üstten alta doğru şöyle bu şekilde bu ipi şişimin üzerine alıyorum ve yine dediğim gibi düz olarak örmüyorum. Çaprazlama olacak şekilde. Yani şöyle tutup şuradan çaprazlama olacak şekilde ilmeğimi örüyorum. Böylece delik oluşmadan buralarda birer gizli artırma yapmış oluyorum. Artırmalarımızı yaptıktan sonra önümüzdeki 11 ilmeği kolumuz için düz olarak örerek devam ediyoruz. Kolumuzu ördükten sonra tekrar artırma yerine geldik. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Önümüzdeki ipi şöyle sol şişimizi ipin altından şöyle batırarak şişimizin üzerine alıyoruz ve bu ilmeği şöyle çaprazlama olacak şekilde örüyoruz. Ayracımı alıyorum. Aradaki bir ilmeği örüyorum ve tekrar ayracımı alıyorum. Şimdi bir tarafta bir ilmek de bu taraftan çıkaracağız. Bu defa şişimizi böyle ilmeğin altından değil de şöyle üstten alta doğru alıyoruz. Bu şekilde bu ilmeği sol şişimizin üzerine alıp yine çaprazlama olacak şekilde örüyoruz. Ve arka parçamıza devam ediyoruz. Arka parçamız için olan 24 ilmeğimizi örüyoruz. Arka parçamızı 24 ilmeğimizi örüp sonraki artış yerine geldik. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Şöyle şuradaki görünen ipimizi sol şişimizi
Bunun altından bu şekilde geçiriyoruz. İpimizi şişimizin üzerine alıyoruz ve onu şöyle çaprazlama olacak şekilde örüyoruz. Ayracımızı sağ şişimize alıyoruz. Aradaki bir ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar ayracımızı sağ şişimize alıyoruz. Bir ilmek de bu taraftan çıkaracağız. Bu defa sol şişimizi böyle bu şekilde değil, şöyle alttan, bu ipin altından üste doğru alıyoruz ve yine bu ilmeği şöyle çaprazlama, bu şekilde çaprazlama olacak şekilde örüyoruz. Ve kol parçamıza devam ediyoruz. Önümüzdeki 11 ilmeği kolumuz için örüyoruz. Kolumuz için 11 ilmek ördükten sonra bir sonraki artırma yerine geldik. Sol şişimizin üzerine bu şekilde bu ipimizi alıyoruz. Çaprazlama olacak şekilde örüyoruz. Ayracımızı alıyoruz. Bir ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar ayracımızı alıyoruz. Ve bu taraftaki artırmamızı da yapıyoruz. Bu defa bu ipimizi böyle üstten alta doğru değil, tam tersine şöyle şişimizi alttan batırıp böylece şişimizin üzerine alıyoruz ve bunu yine şöyle çaprazlama olacak şekilde örüyoruz. Ve son ön parçamıza geldik arkadaşlar. Sol şişimizin üzerinde 16 ilmeğimiz var. Bu ilmeklerimizin ilk 9 tanesi ön parçamız için düz olarak öreceğiz. Kalan 7 ilmeği de haroşa olarak öreceğiz. Ama şimdi bu sırada yaka düşürme yapacağımız için bu ilmeklerimizi sonuna kadar örmeyeceğiz. Belli birkaç tane ilmek ördükten sonra geri dönüş yapacağız. Ve bundan sonraki arka yüze geçtiğimizde yine sıra sonuna geldiğimiz zaman diğer ön parçada yine aynı şekilde geri dönüş yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yaka düşürme çalışmamız bu şekilde olacak. Şimdi birkaç ilmek öreceğiz. 13 ilmeğimiz sol şişimizde, 13 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. 2, 3 ilmek ördük. 13 ilmek kalmış olması gerek. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Evet, 13 ilmeğimiz kaldığında buradan geri dönüş yapıyoruz. Geri dönüş yaptığımızda arkadaşlar böyle normal bir şekilde takıp örmeye devam edersek burada ufak da olsa küçük bir boşluk oluşabilir. Bunu engellemek için düz örgülerimizde yaka düşürme yaparken şöyle bir püf noktası var. Bunu uygulayacağız arkadaşlar. Bu sıra başındaki ilk ilmeğimizi bu şekilde örmeden sağ şişimize takıyoruz ve bakın ilmeği şöyle şu şekilde çeviriyoruz. Tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın bu bizim sıra başındaki ilk ilmeğimiz. Bunu örmeden sağ şişimize taktık. Ama bu şekilde örüp gitmiyoruz. Ne yapıyoruz? Bu ilmeğimizi şöyle çevirip ipimizi tekrar şöyle arkaya alıyoruz. Yani burada 2 ilmek görüntüsü elde etmiş olacağız. Ama bir sonraki sırada bu 2 ilmeği birlikte alarak öreceğimiz için yine burada tek ilmek olarak devam etmiş olacağız. Şimdi örgümüze ters olarak normal şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ayrım yerine geldiğimizde yine aynı şekilde şöyle ayraçlarımızı alıp bütün ilmeklerimizi arka yüzdeyken ters olarak örerek arka yüzleri tamamlıyoruz. Örgümüzün arka yüzünde arttırma yapmayacağız. Her ön yüzde gösterdiğim şekilde arttırmalarımızı yapacağız. Arka yüze geldiğimizde arttırdığımız ilmekler dahil tamamını ters olarak örerek arka sıralarımızı tamamlamış olacağız. Şimdi bu sırada sıramızın sonunda 13 ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 13 ilmeğimiz kaldığında yine aynı şekilde yaka düşürme çalışması yaparak devam ediyoruz. Sıramızın sonuna kadar ilerledik. Sıra sonunda söylediğim gibi 13 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Evet.
13 ilmek kalmış oldu. Şimdi buradan yine aynı şekilde geri dönüş yapıyoruz. Şimdi öncelikle ipimi bu şekilde öne alıyorum. Önümdeki ilmeği örmeden sağ şişime takıyorum. Ve diğer parçada yaptığımız işlem gibi bu şekilde arkadaşlar şöyle bir çeviriyorum. Mümkün mertebe böyle sıkıştırarak buradaki ilmeğimizi çeviriyoruz. Şöyle bir iki ayağını, yani bu ilmeğin iki ayağı şöyle şişimizin üstüne gelmiş oluyor arkadaşlar. Ve bu şekilde biraz elimizi sıkıştırarak yanındaki ilmeği örerek devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle bir görüntü elde etmemiz gerekiyor. Tekrar ön yüze geldik. Buradaki yaka düşürmemizi yaptıktan sonra şimdi artışlarımızı yaparak örgümüze devam edeceğiz. Ayrım yerine, ilk ayrım yerine geldik. Bir kez daha birlikte ayrımlarımızı, artışlarımızı yapalım. Sol şişimizi şöyle batırıp buradaki ilmeğimizi şişimizin üzerine alıyoruz ve onu çapraz olacak şekilde örüyoruz. Ayrıcımızı alıyoruz. Aradaki bir ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar ayrıcımızı alıyoruz. Şimdi bir ilmek de bu taraftan çıkarmamız gerekiyor. Bu defa daha farklı şekilde şöyle, bu şekilde şişimizi batırıp yine bu ilmeğimizi çaprazlama olacak şekilde örüyoruz. Ve devam ediyoruz. Kol parçamızın ilmeklerini örüp kol parçamızın ilmeklerini tamamlayıp sonraki ayrım yerine geldik. Yine birlikte artırmamızı yapıyoruz. Ve buradaki artırmamızı da yapıp arka parçamızı da örüyoruz. Bir sonraki artış yerine kadar devam ediyoruz. Arka parçamızı da örüp geldik. Tekrar artışlarımızı yapıyoruz. Kol parçamızı da örüp en son artırmamızı da yapıyoruz. Ve şimdi tekrar ön parçamıza geldik. Bu defa sıramızın sonunda 11 ilmek kalana kadar örüyoruz. İlk 3 ilmeğimizi ördükten sonra sıradaki 4. ilmek bir önceki sırada yaka düşürme yaptığımız ilmek. Bakın şöyle 2 ilmek olarak gözüküyor. Bunu yine tek bir ilmekmiş gibi şöyle tek bir ilmek gibi birlikte alarak ördük ve yanında zannediyorum 2 ilmek daha ördüğümüzde 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 ilmeğimiz kalmış oldu. Şimdi buradan yine aynı şekilde geri dönüş yaparak bir kez daha birlikte yaka düşürmemizi yapalım. Geri dönüş yapıyoruz. Sıradaki ilk ilmeğimizi bu şekilde şişimizin üzerine alıyoruz. Onu şöyle çevirip sıkıştırıyoruz ve ilmeğimizi buradan tekrar öne doğru alıyoruz. Bu ilmeğimiz bakın şöyle 2 ilmek görüntüsüne gelmiş oldu. Ve
Bu şekilde işlem yaptıktan sonra devam ediyoruz. Arka yüzdeyiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Sıramızın sonunda 11 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örüp 11 ilmek kaldığında yine yaka düşürme çalışmamızı yaparak devam ediyoruz. Sıramızın sonuna kadar geldik. Dediğim gibi sol şişimizin üzerinde 11 ilmek kalana kadar örüyoruz. Bir önceki sırada yaka düşürmesi yaptığımız ilmeğe geldik. Gördüğünüz gibi burada sanki 2 ilmek varmış gibi gözüküyor. Biraz önceki sırada olduğu gibi bunu yine şöyle ikili bir şekilde alıp tek ilmekmiş gibi örerek devam ediyoruz. Sıramızın sonunda 11 ilmek kalana kadar 2, 4, 6, 8, 10, 11 ve geri dönüşümüzü yapıyoruz. Geri dönüşümü yaptıktan sonra ilk ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. İlmeğimi şöyle bir bakın çeviriyorum. Bu görüntüye getiriyorum ve örgümü örmeye devam ediyorum. Yine aynı şekilde artırma yerlerine geldiğimde artırmalarımı yaparak bu sırama devam edeceğim. Ön yüzde artırmalarımla ilerleyeceğim. Sıra sonuna kadar şuradaki son ön parçaya gelene kadar ilerleyip devam ediyoruz. Ön yüzde artışlarımızı yaparak sıra sonundaki ön parçamıza kadar ilerledik arkadaşlar. Ayrımlarımız, gizli artırmalarımız bu şekilde ortaya çıkmaya başladı. Şu an sıramızın sonundaki ön yüze geldik. Bu defa sıra sonunda 9 ilmek kalana kadar örüyoruz. Bir önceki sırada yaka düşürme yaptığımız ilmeğe geldik. Bakın yine 2 ilmek gibi gözüküyor. Onu da yine böyle tek ilmek gibi bu şekilde örüyoruz. 2, 4, 6, 8, 9. 9 ilmeğimiz kaldı ve geri dönüşümüzü yapıyoruz. Şimdi bu şekilde ilmeğimizi aldık. Şöyle çevirdik. Tekrar ön yüze ipimizi aldık. Bu görüntüyü elde ettik. Ve devam ediyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örerek sıra sonuna doğru ilerliyoruz. Sıra sonunda 9 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 2, 4, 6, 8, 9. 9 ilmeğimiz kaldığında geri dönüşümüzü yapıyoruz. Geri dönüşümü yaptım. Ön yüzde örgümü örmeye devam ediyorum. İlmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bu şekilde sıkıştırarak bu görüntüyü elde ettim. Şimdi ön yüzde artırmalarımı yaparak bu sıramı da tamamlıyorum. Sıra sonunda bu defa 7 ilmeğimiz kalana kadar artırmalarımızı yaparak bu sıramızda ilerleyeceğiz. Artırmalarımızı yaparak sıra sonuna doğru ilerledik. 2, 4, 6, 7. Sonda 7 ilmek kalana kadar ördük. Ve örgümüzün yönünü çeviriyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Bu sıranın sonuna geldiğimizde son bir defa bu kısımda yaka düşürme çalışmasını yaparak tamamlamış olacağız. Toplam 4 defa 4 sırada yaka düşürmesi yaparak bitirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimizi bu şekilde aldık. Şöyle çevirerek tekrar ipimizi öne aldık ve ters olarak örerek devam ediyoruz. Sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örüp devam ediyoruz. Sıramızın sonuna doğru ilerliyoruz. Sonda 7 ilmeğimiz kalana kadar örüyoruz. 2, 4, 6, 7. Evet, sadece 7 ilmek patımız kaldı sıramızın sonunda ve buradan geri dönüş yapıyoruz.
Böylece son kez bu sırada yaka düşürme çalışmamızı tamamlamış olduk. Şöyle şu şekilde göstermek istiyorum size arkadaşlar. Şöyle şu şekilde yaka düşürme çalışmamız gözükmeye başladı. Biraz ördükten sonra daha net bir şekilde belli olacak. Şimdi aynı şekilde bu ilmeğimizi böyle aldık. Şöyle biraz sıkıştırarak yönünü çevirdik ve örmeye devam ediyoruz. Son kez bu işlemi burada yapmış olduk. Şimdi ön yüzde artışlarımızı yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Bu defa sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi öreceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde 7 ilmek kenar haroşemizi örerek devam edeceğiz arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar geldik. Bu defa sonda kalan 7 ilmek dahil tamamını örerek sıramı tamamlıyorum. Bu kalan 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bundan sonra ön patlar 7'şer ilmek haroşa olarak devam edecek söylediğim gibi arkadaşlar. Arka yüze geçiyorum. İlk 7 ilmeğimi haroşa örerek başlıyorum. 7 ilmek haroşadan sonra ters olarak arka yüzde örgüme devam ediyorum. Sıra sonunda yine 7 ilmek haroşamı örerek sıramı tamamlayacağım. Arka yüzde sıra sonuna kadar geldim. Sıramın sonunda kalan 7 ilmeğimi haroşa olarak örerek sıramı tamamlıyorum. Böylece yaka düşürme çalışmamızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Şöyle düzeltip sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu kısımda yaka düşürme çalışmamızı yapmış olduk. Böylece giyildiği zaman daha muntazam bir şekilde bebeğimizin üzerine yakasına oturacaktır. Şimdi yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Roba artışlarımızı yaparak robamızı büyütmeye devam edeceğiz. Yaka düşürme çalışmamızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Bundan sonra ön patları 7 ilmek haroşa örerek bu kısımda devam edeceğiz. Robamızın genişliği istediğimiz büyüklüğe gelene kadar artışlarımızı yaparak robamızı örüp geliyoruz. Yeleğimin robası istediğim büyüklüğe gelene kadar örüp geldim arkadaşlar. Yeleğimin robasını toplam 20 arttırma yaparak tamamlamış oldum arkadaşlar. Şu an son arttırmadan sonraki arka yüzdeyim. Bu arka yüzde kollarımızı haroşaya çevirerek devam edeceğiz. Öncelikle kol ucunda biraz haroşa ve bir ters bir düz lastik öreceğiz. Kollarımızı tamamlayacağız. Sonrasında bedene devam edeceğiz. Ayrım yerlerimiz belli aslında ama ben sayarak şöyle parçalarımızı ayarlayarak, ayırarak bu öncelikle ayraçlarımı takıp size sayılarını vermek istiyorum. Parçalarımızı ayırıyoruz. Şimdi buradan ilmeklerimizi sayıp şuradaki artış yerindeki bir ilmeğe kadar olan ilmeklerimizin önüne şu kısma bir tane ayraç takacağız. Yani bu aradaki bir ilmeği kola dahil edeceğiz. Ön parçaya dahil etmeyeceğiz. Oraya kadar ön parçadaki ilmeklerimizin sayısı kaç olmuş? Hemen birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Ön parçam için 36 ilmek sayıyorum ve ayracımı takıyorum. Şimdi söylediğim gibi bu önümdeki arttırma yerindeki bir ilmeği kola dahil ederek saymaya başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 ve 52. Sonraki artırma yerindeki bir ilmeğe kadar toplam 52 ilmek saydım arkadaşlar. Bu taraftaki ikinci arttırma yerindeki bir ilmeği arka bedene dahil edeceğim. Kola dahil etmeyeceğim. Oraya kadar şuradan saydığım zaman 52 ilmek kol için saydım ve ayracımı takıyorum. Şimdi arka bedeni saymaya başlıyorum. Arka bedende her iki taraftaki
Artırma yerlerindeki birer ilmekleri arka bedene dahil ederek devam ediyoruz. Şuradan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66. Bu ayrım yerindeki, artış yerindeki ilmeği de dahil ettiğim zaman 66 ilmek saymış oldum arka bedenim için. Şimdi tekrar sonraki ön parçaya kadar olan şu ilmeklerim, saymamıza gerek yok arkadaşlar. Yine kol için 52 ilmek olmuş olacak. Yani şuradan itibaren, şu ayraçtan sonra devam edeceğim. Bu artırma yerindeki bir ilmeği kola dahil ederek ayrımımı yapacağım. Buraya da son bir ayraç takıyorum. Ve diğer kolum için de 52 ilmek, diğer ön parçam için 36 ilmek olarak ayırmış oluyorum arkadaşlar. Bu şekilde parçalarımızın sayılarını ayarlayarak ayrımlarımızı yaparsak daha kolay bir şekilde karıştırmadan örmeye devam edebiliriz. Şimdi dediğim gibi arka yüzdeyiz. İlk ayracıma kadar olan ön parçam için olan 36 ilmeğimi ters öreceğim. Lastiğimi örüp kalan ilmeklerimi ters örüp kol parçama kadar ilerleyeceğim. Koldaki ilmeklerimi haroşaya çevirerek örgüme devam edeceğim. Söylediğim gibi öncelikle kollarımızı öreceğiz. Sonrasında beden kısmına devam edeceğiz. Şimdi sıra başından 7 ilmeğimizi haroşa örerek başlıyoruz. Sıra başındaki ilk 7 ilmeğimi haroşa ördükten sonra ters olarak parçamı örmeye devam ediyorum. Ön parçamın ilmeklerini ters örerek parçamı tamamlıyorum. Ayracımı taktığım noktaya kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Ön parçamın ilmeklerini bu şekilde ters olarak örüp bitirdikten sonra koluma devam ediyorum. Bu sırada söylediğim gibi kol ilmeklerimizi haroşaya çevirerek devam ediyoruz. Yani arka yüzde bu ilmeklerimi düz örerek kol parçamı tamamlıyorum. Sonraki ayracıma kadar olan 52 ilmeğimi kolum için haroşa olarak örüyorum. Kolumu haroşa olarak örüp tamamladıktan sonra şimdi bu noktada arka bedene devam etmiyorum. Buradan geri dönüş yapacağım. Kol ucundaki lastik çalışmasını bitirip ondan sonra arka bedene geçeceğim arkadaşlar. Şimdi buradan geri dönüşümüzü yapalım. Ve kolumuzu tekrar örerek devam ediyoruz. Kol ucunda 3 diş haroşa oluncaya kadar öreceğim. Sonrasında üzerine birkaç sırada bir ters bir düz lastik örerek kol ucundaki lastik çalışmamı tamamlamış olacağım arkadaşlar. Şimdi buradan haroşa örmeye devam ediyoruz. Ön parçamıza kadar olan şuradaki en son haroşa ilmeğe kadar örüp yine buradan geri dönüş yaparak söylediğim gibi kolumuzu toplam 3 diş haroşa örüp geliyoruz. Yeleğimin sadece kol ilmeklerini örerek toplamda 3 diş haroşa örüp geldim arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine birkaç sırada bir ters bir düz lastik örerek kolumuzu tamamlayacağız. Bir ters bir düz lastik örmeye bu sırada değil, bundan sonraki arka yüzde başlayacağız. Ön yüzde başlamamamızın sebebi şuradaki son haroşa diş görüntüsünün bozulmaması için lastiğimizi bir sonraki arka yüzde başlangıç yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu sırada ne yapıyoruz? Bütün ilmeklerimizi düz olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Kolumuz boyunca örüyoruz. Arka yüze geçtiğimiz zaman bir ters bir düz lastik örmeye başlıyoruz. Ve o sıradan itibaren sonraki arka yüzden itibaren saydığımızda 3 sıra bir ters bir düz lastik örüp geliyoruz. Sonrasında kesimini yaparak kolumuzu tamamlamış olacağız. Şimdi tarif ettiğim şekilde örüp gelelim. Kol ucunda son olarak 3 sıra bir ters bir düz lastik örüp geldim. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Bu sırada ilmeklerimi kesip kolumu tamamlayacağım arkadaşlar. Bir ters bir düz lastik olduğu için ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz örerek kesimini yapacağız. Şöyle yapıyoruz. Önümüzdeki ilk ilmeği örmeden şişimizi aldık. Yanındaki ikinci ilmeğimiz düz.
Onu düz olarak örüyoruz ve örmeden aldığımız ilk ilmeği onun üzerinden bu şekilde geçiriyoruz. İpimizi öne alıyoruz. Sıradaki ilmeğimiz ters. Onu ters olarak örüyoruz. İpimizi arkaya alıyoruz ve önceki ilmeği diğerinin üzerinden bu şekilde geçiriyoruz. Düz ilmeğimizi düz örüyoruz ve önceki ilmeği onun üzerinden bu şekilde geçiriyoruz. Bir ilmek kesim yapmış oluyoruz. Ters ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. İpimizi daima arkaya alıyoruz. Sonrasında kesimini yapıyoruz. Düz ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz ve kesiyoruz. Ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz ve kesiyoruz. Biraz ilerleyip sizlerle görüntüsünü paylaşmak istiyorum bu tekniğin. Bir ters bir düz lastiklerde ben genellikle bu kesim yöntemini tercih ediyorum arkadaşlar. Tabi sizin tercihinize kalmış. Farklı şekilde de bir kesim yapabilirsiniz elbette. Evet. Gördüğünüz şekilde kesimimizi yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi tamamlayıp geliyoruz. Böylece kol kesimimizi tamamladık arkadaşlar. Şöyle giyildiği zaman bu şekilde bir görüntü elde etmiş olacağız. Şimdi burada kol altındaki birleştirmemizi yapıp arka parçaya geçiş yapacağız. Bunu da bir tığ yardımıyla yapıyoruz. Şöyle tersine olacak şekilde parçamızı katlıyoruz öncelikle. Şöyle arkadaşlar. Şimdi şöyle çeviriyoruz. Tığımızı buradaki ilmeğimizin içine aldık. Karşılıklı buradan ilmeklerimizi alarak tığ yardımıyla kol altındaki birleştirmemizi yapmış olacağız. Şöyle öndeki ilmeği hemen alıyorum. Tığımın üstündekiyle beraber ikisini birlikte çekiyorum. Şimdi bir ilmek şöyle önden, şöyle öndeki parçadan bir ilmek alıyorum. Bir ilmek de arkadaki parçadan alıyorum ve ikisini birlikte çekiyorum. Bu şekilde kenardaki iplerimizden ilmekler çıkararak bu kısımdaki tığlamamızı yapıyoruz. Böylece kol altını birleştirmiş oluyoruz. Şöyle bakın, şu aradan, şu kısımdan alıyorum ve onun tam karşısındaki araya da batış yapıyorum. Şöyle ikisini birlikte çekiyorum. Şöyle en sondaki ilmeklerimize kadar şöyle getiriyoruz. Bu şekilde kol altını birleştiriyoruz. Su kalan bir ilmeği de şöyle yapalım. Bu ilmeği de şöyle arka parçamızın ilk ilmeği, bunu böyle içinden geçirip şöyle ikisini birlikte alarak bu son ilmeği de burada yok etmiş oluyoruz. Ve böylece arka parçaya geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle çevirip sizlere göstermek istiyorum. Böylece kolayca hem kol altını birleştirmiş hem de arka parçamıza geçiş yaparak ip kırma vesaire olmadan bu kısımda geçişimizi tamamlamış olduk. Şimdi arka parçayla örgümüze devam edeceğiz. Parçamızı ters olarak örüp tamamlıyoruz. Arka parçamızın ilmeklerini diğer kolumuza kadar ters olarak örüp bitiriyoruz. İlk kolumu tamamladıktan sonra arka parçamı da örüp geldim ve şu an ikinci koluma başlangıç yapıyorum arkadaşlar.
Yine bu kolumuzu arka yüzde haroşaya çevirerek devam edeceğiz. İlk kolumuzu anlatımını yaptığım gibi tarif ettiğim şekilde ikinci kolumuzu da tamamlayıp geliyoruz. Yeleğimin ikinci kolunu da diğerini tarif ettiğim şekilde tamamlayıp geldim arkadaşlar ve ön parçama geçiş yaptım. Şimdi son olarak bu ön parçamı da ters olarak örüp sıramı tamamlamış, beden parçalarımı birleştirmiş olacağım. Sıra sonuna kadar birlikte ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ön parçamızı tamamlarken 7 ilmek haroşemizde örüp kenar patımızı tamamlamış oluyoruz. Ve böylece ön yüze geçiş yapıyoruz. Bundan sonra artık bedenimizi örerek devam edeceğiz. Şöyle çevirip kollarını sizlerle paylaşayım. Evet. Bu şekilde roba kısmını ve kollarını tamamlayıp bedene geçiş yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi bundan sonrası artık herhangi bir farklı işlem yapmadan düz olarak bedenimizi örmek olacak. Bedenimizin alt lastik kısmına kadar örgümüz istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde tek parça halinde düz olarak örerek beden kısmımızı tamamlayacağız. Yeleğimin alt bedenini örüp geldim arkadaşlar. Şu kısımdan omuzdan itibaren ölçtüğümde 32 santim olana kadar yeleğimi ördüm. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Bu ön yüzü ördükten sonra arka yüze geçtiğimde alt lastik için haroşa örmeye başlayacağım. Kollarda olduğu gibi 3 diş haroşa öreceğim. Üzerine tarif ettiğim şekilde 3 sıra bir ters bir düz lastik örüp kesimini yaparak alt lastiğimi tamamlayarak yeleğimi bitirmiş olacağım. Yeleğimin ön patında şu ana kadar 4 tane ilik açtım. Son bir ilik de lastik kısmında açarak toplam 5 ilikle tamamlamış olacağım arkadaşlar. Sonrasında düğmelerimi dikeceğim ve yeleğimin ön parçalarındaki işlemelerim için hazır hale gelmiş olacak. Oraya kadar söylediğim gibi alt lastiği tamamlıyoruz. Düğmelerimizi dikip geliyoruz. Elimize işleme yapacağımız iplerimizi alıp devam ediyoruz. Yeleğimin alt lastiğini tarif ettiğim şekilde tamamlayıp geldim arkadaşlar. Düğmelerimi diktim ve bir tarafın işlemesini de yapıp bitirdim. Şimdi diğer tarafı da sizlerle birlikte uygulayacağız. İşlemi yapmak için 3 farklı renkte ip kullanacağız. Böyle küçük parçalar halinde iplerinizin olması yeterli. Çok az kullanacağız. İşlemi yapmak için bir örgü dikiş iğnesine ihtiyacımız var. Böyle yuvarlak uçlu etamin iğnesi olarak da biliniyor. Bu iğnelerden temin etmemiz gerekiyor. Ve tabii makas ve tığa da ihtiyacımız olacak işlemimizi yaparken. İşlemimize öncelikle beyaz ipimizle başlayacağız. Şimdi hemen birlikte başlayalım. İğneme beyaz ipimi taktım arkadaşlar. Şimdi şöyle şu kısımdan alttan işlememize başlayacağız. Şöyle yapıyoruz. Şuradan şöyle yakın plandan sizlere göstereyim. Şu kenardaki şu ipi görüyorsunuz. Şu kısmı. Şunu bırakıp hemen yanındaki ilmekleri saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmek sayıp 13. ilmeğe başlangıcımızı yapıyoruz. Şimdi bu tarafta sayalım birlikte. İlmeklerimizi bakın şunlar. Şöyle size şu kenarda bir ilk görünen şunu saymıyoruz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13.
13. ilmeğimiz bu ilmek arkadaşlar. Şöyle iğnemle şu an işaretlediğim ilmek. Şimdi arka taraftan şöyle bu ilmeğin hemen ilk ilmeğine şuraya arkadan öne doğru batış yapıyorum. Beyaz ipimi arkada sabitliyorum. İpimi bu şekilde sabitliyorum ve işlememe başlıyorum. Gerçekten çok kolay bir teknik kullanacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen gördüğümüz şu ilmeğin bakın şu an şöyle ortaya battık. Şu üstündeki şu ilmeğimizin her iki tarafından bu şekilde batış yapıyoruz. Ve tekrar aynı noktaya, ilk çıkış yaptığımız noktaya batıyoruz. Şimdi buradan bu tarafa doğru çaprazlama devam edeceğiz. Şöyle şurada göstereyim. Burada olduğu gibi ilk ilmeği burada ilk işlemimizi yaptık. Bu şekilde çaprazlama devam edeceğiz. Nasıl yapıyoruz? Şöyle bu batış yaptığımız ilmeğin bakın şu yan tarafındaki bu. Bu yan tarafına değil hemen bir üst sırasına batış yapıyoruz. Tekrar göstereyim sizlere şöyle düzelterek. Şimdi şuradan öncelikle bir batışımı yapayım arkadaşlar. Arkaya bir alayım. İşlemimizi bir görelim. Bu şekilde V şekli olacak şekilde ilmeklerin üzerinden işlemimizi yapıyoruz. Şimdi bu ilmeğimizin yanındakine değil, onun bir üst sırasına bakın şuraya batış yapıyoruz. Ve burada işlemi tekrar ediyoruz. Batışı şu ortasına batış yaptığımız ilmeğin her iki tarafından bu şekilde iğnemizi geçiriyoruz. Tekrar arkaya alıyoruz. Arkaya aldığımızda bu ilmeğimizin yanındakine değil, onun bir üst sırasına şuraya batış yapıyoruz. Bakın bu şekilde oluşmaya başladı sıralarımız, işlemelerimiz. Bu batış yaptığımız, ortasına batış yaptığımız ilmeğin her iki tarafından şöyle iğnemizi batırıyoruz. Ve tekrar başlangıç noktasına dönüş yapıyoruz. Bir sonraki işlemimizi kaydırma yaparken, bir üst sıraya kaydırma yaparken böyle yanındaki sıraya değil, onun bir üst sırasına şuraya batış yapıyoruz. Bir kez daha ayrıntılı sizlere göstermek istiyorum. Bu batış yaptığımız, içine batış yaptığımız ilmeğin her iki tarafından şöyle iğnemizi batırıyoruz. Ve tekrar başlangıç noktasına dönüş yapıyoruz. Şöyle olacak. Sonrasında buradan çıkış yaparken bu ilmeğimizin hemen yanındaki sıraya değil, onun bir üst sırasına şuraya batış yapıyoruz. Bu şekilde V'lerimizi oluşturarak devam ediyoruz. Üst taraftan batışımızı yaptık. Tekrar aynı noktaya dönüş yapıyoruz. İğnemizi bir üst sırada çıkartırken yanındaki sıraya değil, onun bir üst sırasına şuraya batış yapıyoruz. Şöyle yavaş bir şekilde göstererek ilerlemeye devam edeceğim.
buradaki başlangıçtaki ilk ilmekten itibaren saydığımızda 13 işleme olana kadar bu tarafa doğru devam edeceğiz arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 tane yapmışız. Devam edelim. 13'e tamamlıyoruz. 9, 10, 11, 12 ve 13. Şimdi bu şekilde 13 tane tamamladıktan sonra bu şekilde ve 13.'yü tamamladık. Bu şekilde 13 ilmek bu tarafa doğru tamamladıktan sonra geri dönüş yapacağız arkadaşlar. Yeleğimizin şöyle yan tarafına kadar gelmiş olduk. Buradan geri dönüş yaparak aynı doğrultu şöyle bu tarafa doğru dönüş yaptıktan sonra ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz. Yani ne yapmış oluyoruz? Burada şuradaki şu kısmı yapmış gibi oluyoruz. Buraya kadar 13 ilmek oluncaya kadar bu tarafa doğru devam ettik. Şimdi yön değiştirip ilmeklerimiz bitene kadar diğer tarafa doğru işlememize devam ediyoruz. Yani tam olarak bu tarafın simetrisini yapmış olacağız karşı tarafta. Şimdi 13'e bu şekilde tamamladık. Geri dönüş yaparken de aynı işlemi bu sefer bu tarafa doğru ilerleteceğiz. Şimdi bu son yaptığımız ilmeğimizin yanındaki ilmeğe değil, onun bir üst sırasına şuraya batış yaparak çıkıyoruz. Devam ediyoruz işlemimize bu şekilde. Yanındaki sıraya değil, bir üst sırasına şuraya batışımızı yapıyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle bir kez daha ayrıntısını göstereyim. Bakın. İşleme yaptığım ilmeğimin yanındaki ilmeğim şu. Buna değil, bunun bir üst sırasına batışımı yapıyorum. Böylece işlemimizi yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Söylediğim gibi kenarda ilmeklerimiz bitene kadar, kenara gelene kadar böylece devam ediyoruz. Bu kısmı birlikte tamamlayalım. Kaldığım noktadan devam ediyorum. Köşeye gelene kadar işlemimi yapıp bitirdim. Şimdi yön değiştirip bu tarafa kadar, gittiği yere kadar işlemimi yapmaya devam edeceğim. Buradan şöyle bir üst sıradan çıkış yapıyorum. Kenarda bütün ilmeklerimiz bitene kadar devam ettik arkadaşlar. Şöyle son bir tane şurada yapıyoruz. Ve bu kısımda beyaz ipimizle tamamlamış oluyoruz. Şöyle
Tamamlandı. Şimdi ne yapacağız? Diğer tarafını yapacağız. Bu defa şimdi ipimizi buradan kopartalım. Daha sonra burada sabitleme işlemi yapacağım. Sabitleyip iplerimi temizleyeceğim arka tarafta. Şimdi yine aynı noktadan başlayarak bu defa diğer tarafa doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şuradan başladık. Şimdi böyle buradan başladık. Bu tarafa doğru ilerledik. Yine aynı noktadan başlayacağız. Şöyle bir üst sırasından şuradan başlayarak bu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Yine aynı şekilde olacak. Buradaki ilk ilmek, birinci ilmek olmak üzere 13 tane olana kadar bu tarafa devam edeceğiz. Sonrasında yön değiştirip diğer tarafa doğru ilerleyeceğiz. İlmeklerimizin bittiği noktaya kadar götürüp orada tamamlamış olacağız. Beyaz işlememiz bu şekilde tamamlanmış olacak arkadaşlar. Biz şu an ne yaptık? Şöyle simetrisini göstermek istiyorum bu tarafta. Şuradan başladık. Şu kısmı şöyle şurayı yapmış olduk. Şimdi yine bu noktadan başlayacağız. Bu şekilde buradan buraya bu kısmı da tamamlamış olacağız. O kısmı da tamamlayıp gelelim. Sonrasında hardal ipimizle devam edeceğiz. Beyaz ipimle olan işlemimi tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baklava dilimlerim oluştu. Şimdi hardal rengimle devam edeceğim. Buradaki gördüğümüz şekilde aynısını bu tarafta işlemesini yapacağız. Şimdi hardal rengimizi şuradaki ilk ilmeğimizden başlatarak bu yöne doğru işlemesine başlıyoruz. Hardal ipimle şöyle buradaki ilk ilmeğimin ortasına arka taraftan batış yapıyorum. Arka yüzde ipimi sabitliyorum. Ve işlemime başlıyorum. Şimdi bu noktadan başladım. Bu tarafa doğru ilerleyerek devam edeceğim. Nereye kadar ilerleyeceğim arkadaşlar? Şöyle şuradaki ilmeğimin hizasına. Bu ilmeğimin şöyle şuralarda bir yerde hizasına gelene kadar bu hardal rengi ipimle işlememe devam edeceğim. Bu aynı ilmeğe şu kısımda geldikten sonra buradan geri dönüş yaparak gittiği yere kadar buraya kadar işlememi tamamlayacağım. Şöyle bu tarafta da daha net olması için sizlere göstermek istiyorum. Şu noktadan şimdi başlamış olduk. Devam edeceğiz buraya kadar. Yani bununla aynı hizaya gelene kadar. Kaç ilmek varsa devam edeceğiz. İsterseniz sayalım. Sayısını da vermiş olayım. 2, 4, 6. Şu beyaz aradaki beyaz olanı da sayıyorum. Bunun üzerinden atlayarak devam ettik. Ama bunu da sayarak ilmekleri devam ediyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. İlk ilmekten itibaren 25 ilmek devam etmişim bu yönde. 25. ilmeğe geldiğimde yön değiştirip gittiği yere kadar işlemimi sürdürmüşüm arkadaşlar. Buraya kadar bunu tamamlayalım. Sonrasında da bu kısmı yapacağız. Nasıl yapacağız? Yine şuradan hizalayacağız arkadaşlar. Yani şu beyaz şu anda şurada da gördüğümüz beyaz. Şu beyazın en son sırasını şöyle aşağıya doğru takip edeceğiz. İlmeği buradaki ilk ilmeğimizi bulacağız. Buradan hardal ipimizle başlayarak bu yönde işlememizi sürdüreceğiz. Yani şuradan başlayacağız. Buradaki sıra ilmeklerimizi tamamlayana kadar bu yönde devam edeceğiz. Yine aynı şekilde ne olmuş olacak? 25 ilmek olmuş olacak. Ve buradan geri dönüşümüzü yaparak diğer yönde gittiği yere kadar tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi şuradaki beyaz üzerinden atlayarak devam ettik. O kısmı da size göstermek istiyorum. Sonrasında söylediğim şekilde tamamlayıp geleceğiz.
Şimdi bu kesişme noktalarına geldiğimiz zaman nasıl yapıyoruz? Bu ilmeği atlamış oluyoruz. Yani buraya batışı atlamış oluyoruz. Bundan sonrakini hizalıyoruz. Şöyle yanındaki sıraya değil, bir üst sırasına şuraya batışımızı yaparak işlememize devam ediyoruz. Buradan şöyle şu yanındaki beyazla da hizaladığınız zaman karıştırmazsınız arkadaşlar. Buradan söylediğim gibi başlangıçtan itibaren saydığımızda 25 ilmek olana kadar bu yönde devam edeceğiz. Sonra yön değiştirerek bu tarafta ilmeklerimiz bitene kadar işlememize devam edeceğiz. Evet, şimdi tarif ettiğim şekilde hardal ipimizle her iki yönde bu şekilde hardal ipimizle olan işlememizi de tamamlayıp geliyoruz. Böylece hardal ipimizle olan işlemimizi de tamamladık arkadaşlar. Şimdi sıra geldi maviye. Mavi işlemimizi biraz daha fazla yapacağız. Bu defa alttan her iki noktadan şöyle mavi ipimizle başlayacağız. Nasıl olacak? Şu iki hardal ve beyaz ipimizin tam ortasında kalan ilmeklerden başlangıç yaparak işlememizi yapacağız. Şimdi şöyle bakalım. Buradaki hardal ilmeğimle şuradaki beyaz ilmeğimin arasında toplam 11 ilmeğim var. Bunların tam ortasındaki ilmekten başlangıç yapıyorum. Yani şu taraftan 1, 2, 3, 4, 5 ilmek sayıyorum. 6. ilmeğin ortasına tam şuraya başlangıcımı yapıyorum. Şimdi buradan başlangıcımı yapacağım. Nasıl olacak? Her iki yönde işlemelerimi devam ettireceğim. Bu sefer yani şuradan başlangıç yaptığımda hem bu yönde ilerleyeceğim. İlmeklerim bitene kadar. Sonrasında geri dönüş yapıp diğer yönde ilmeklerim bitene kadar devam edeceğim. Sonra yine aynı ilmek başlangıç olmak üzere diğer yönde ilerleyeceğim. Burada yine şuradaki beyaz ilmeğimizi referans alarak onun üst sırasına kadar şöyle şuradan başlayarak işlememizi yapacağız ve geri dönüş yaparak ilmeklerimiz bitene kadar kenara kadar devam edeceğiz. Bir tarafı bu şekilde tamamladıktan sonra diğer taraftan başlayıp yine aynı işlemi tekrar edeceğiz arkadaşlar. Bu kısımdan söylediğim şekilde yaptıktan sonra yine şuradaki beyaz ve hardal ilmeğimizin tam ortasından yani her iki kenarda 5 ilmek kalıp ortadaki 6. ilmeğin başlangıç yapacağız buradan ve her iki yönde ilerleyerek aynı işlemi tekrar edeceğiz. Her zaman şu kenarda biliyorsunuz şöyle şuradaki son sıradaki ilmeğimizi referans alacağız. Yani buradan başladığımızda ne şuraya kadar işlememizi bu hizaya gelene kadar devam ettireceğiz. Sonrasında geri dönüş yapacağız arkadaşlar. Şöyle zaten şablon olarak şöyle baktığınız zaman da çok net bir şekilde görüp anlayabilirsiniz. Şimdi tarif ettiğim şekilde uygulayıp işlemimizi bitirip geliyoruz. Son olarak işlemelerimizi tamamlayıp ikose model yeleğimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Gerçekten yapılışı kolay ama duruşu oldukça şık bir model. Arka yüzünü bu şekilde sade bir şekilde bıraktık. Dilediğiniz renklerle her iki cinsiyet için uygulayabileceğiniz, örebileceğiniz güzel bir model hazırlamış olduk birlikte. Arkadaşlar, videomda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi gösterirseniz memnun olurum. Yeni modellerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.